Endonezya, yaklaşık 264 milyonluk nüfusuyla dünyanın en kalabalık 4. ülkesi olmasının yanında en çok Müslüman nüfusunu da barındıran ülkedir. Ekonomisi 1. derecede petrol ve doğalgaza dayanan Endonezya'nın toplam hasılası 1 trilyon dolardır. Yani Güneydoğu Asya'da 1. dünyada ise Meksika ve Türkiye'nin arasında en büyük 16. ekonomiye sahiptir. Ülkenin 3'te 2'sinin ormanlık alan olmasından dolayı odun ihracatı da önemli bir gelir kaynağıdır ki ormancılıkta dünyanın en iyileri arasındadır. Fakat ülke zengin sayılabilmesine rağmen halkı açlıktan ve fakirlikten kırılmakta. Yani kişi başına yıllık gelirin sadece 3760 dolar olduğu bu ülkede toplamda 95 milyon kişi açlık sınırının altında yaşıyor ve bu yoksul sayılan kişiler Dünya Bankası verilerine göre günlük 3 dolardan daha az kazanmaktadırlar. Dünya bu ülkeyi zenginliğin ve fakirliğin başkenti olarak biliyor. Yani bu demek oluyor ki Endonezya'nın yarısı fakirken diğer yarısı ise zengin sayılabilecek insanlardan oluşuyor. Ülkenin toplamda 17.500 adet adası var ve bunların sadece 922'sinde yaşayan insan bulmak mümkün. Diğer adaların çoğunluğunun bir isimleri bile yok. Endonezya, Pasifik bölgesinin ateş çemberi denilen bölgesinde bulunduğu için 400'den fazla her an patlayabilecek olan aktif yanardağı var ve günde ortalama 3 deprem meydana geliyor. Yaklaşık 40.000 kilometre uzunluğundaki bu çember Şili'den Meksika'ya, ABD'nin batı kıyılarına veya Endonezya ile Yeni Zelanda'ya kadar uzanmaktadır. Bu kuşak çok yıkıcı ve şiddetli depremlere yol açabilecek bir çember ve hatta öyle ki dünyada olan tüm depremlerin %90'ından fazlası Pasifik ateş çemberi denilen bu deprem kuşağında gerçekleşmektedir. Tekrar konuya dönersek şimdi Endonezya'nın bir adasını hayal edin ve bu adada Rusya'nın toplam nüfusu kadar insanın sadece orada yaşadığını düşünün. Bu bir gerçek. Endonezya'nın Java adası dünyanın en yoğun nüfuslu adasıdır. Yani ülke nüfusunun %57'si sadece bu adada yaşamakta. Ayrıca burada ülkenin başkenti ve Güneydoğu Asya'nın en kalabalık şehri olan Jakarta bulunur. Endonezya'nın New York olarak bilinen Jakarta'ya Big Durian lakabı takılmıştır. Yani ülkede yetişen ve meyvelerin kralı olarak bilinen durian bitkisinin adı bu şehrin bir sembolü haline gelmiştir. Jakarta, toplumsal açıdan zengin ve fakirin iç içe yaşadığı bir şehir. Burada fakirler aşırı fakirken zenginler ise gerçek anlamda çok zengin durumdadır. Yani başkentte orta halli insan yok denecek kadar az. Burada ya zenginsinizdir ya da fakir. Endonezya bayrağını yakından incelersek öncelikle Endonezya bayrağı iki eşit büyüklükte yatay şeritten oluşur. Alt şerit beyaz, üst tarafsa kırmızı renktedir. Bu renklerin ülkedeki anlamlarına bakıldığında beyaz kısım ruhu, kırmızı ise insan vücudunu temsil etmekte. Bu iki renk beraber temsil edildiğinde bir insanlık teması ortaya çıkmaktadır. Biraz tarihinden bahsedersek Endonezya 1511'de Portekiz tarafından işgal edilerek sömürgesi altına girdi. Daha sonralarında İspanya, Hollanda ve İngiliz sömürgesi oldu. İkinci Dünya Savaşı'nda ise Japonya'nın işgaline uğradıktan sonra Endonezya 1945 yılında Ahmet Sukarno'nun liderliğinde bir hükümet kurdu ve bağımsızlığını ilan etti. 1960'a kadar ülke iyi bir şekilde yönetilse de bu tarihte Sukarno'nun çöküşü başladı ve ekonomik enflasyon %1000'e ulaşarak tarihin en büyük para krizi ülkeyi vurdu. Fakat Endonezya'nın ikinci başkanı olan Suharto iktidara geldi ve yeni düzen yönetimini kurarak ülkeye 1996 yılına kadar sürekli ekonomik kalkınma yaşattı. Ancak 97 yılının ortalarında Endonezya'yı etkilemeye başlayan Asya mali krizi her şeyi mahvetmişti. Suharto başkanlık görevinden istifa etti ve bundan sonra gelen tüm başkanlar ülkeye faydaları olsa da halkın fakir çoğunluğuna henüz çare bulamadılar. Endonezya topraklarının yalnızca %7.5'i tarımsal olarak ekilebilir durumdadır ki en çok ekilen tarım ürünü pirinçtir. Ancak ülkede en çok yetiştirilen ürün pirinç olmasına rağmen halkın tamamının ihtiyacını karşılayamamaktadır. Fakat ülkenin adalardan oluşması sebebiyle balıkçılık da oldukça gelişmiş durumda. Günümüzde Endonezya'nın en fazla ticaret yaptığı ülke Çin'dir ve 1990'lı yıllardan itibaren yapılan alışverişler kat be kat hızla arttığı için Endonezya'nın en büyük ihracat rotası haline gelmiştir. Çin'in ekonomik olarak yükseliş göstermesiyle Endonezya, Çin ile olan ilişkisini daha da derinleştirdi ve bugün araları gayet iyi durumda. Endonezya'nın etnik yapısına bakarsak öncelikle nüfusun %89'u Endonezya'nın yerlilerinden oluşmakta ve kalan kısımda ise 300 kadar farklı etnik gruplar yaşamaktadır. Dil konusunda ise binlerce adadan oluşan Endonezya'da yaklaşık 700'den fazla dil konuşulmaktadır. Ülkenin resmi dili ise Endonezce. Fakat bunun yanı sıra İngilizcenin yaygın
yaygın olarak kullanıldığı ve hatta ülkede İngilizcenin bilinirliği resmi dili bile geçmiş durumdadır. Endonezya'nın yarısından fazlası ormanlarla kaplı ve ayrıca ülkede çeşitli ve ilginç bitkiler de bulunmaktadır. Bunlardan birini örnek gösterirsek dünyanın en büyük çiçeği olarak bilinen Rafflesia bitkisi. Sadece Endonezya'da yetişen bu çiçeğin ömrü sadece 2 haftadır ve Rafflesia ilk hafta çiçek açar, diğer haftada ise solar, çamur gibi görünüm alır ve çürüyerek ölür. Bunun dışında Endonezya bataklıkların çok fazlaca bulunduğu ülkedir. Hatta başkent Jakarta dünyanın en hızlı batan şehri olduğu ve önlem alınmazsa kentin büyük kısmının 2050'ye kadar su altında kalarak yok olacağı söylenmektedir. Dünyadaki en aktif volkanların bulunduğu Endonezya'daki Kelimutu yanardağı ilginç bir özelliğe sahip. Zirvesinde 3 farklı renkte krater gölü bulunuyor ve bu göller şaşırtıcı bir şekilde renk değiştiriyor. Bu su birikintilerinin biri genelde mavi rengi korurken diğer ikisi sürekli olarak renklerini değiştirmektedirler. Dünyanın en büyük Budist tapınağı olan Borobudur Tapınağı Endonezya'da bulunmaktadır. UNESCO Dünya Mirası listesinde de yer alan bu tapınak yaklaşık 1250 yaşında ve 500'den fazla heykelin bulunduğu Budizm dinine ait en büyük tapınaktır. Kabartma şeklinde Buda'nın hayatının anlatıldığı bu heykellerin neden Budizmin doğum yerinden çok uzakta yapıldığı bilinmemektedir. Endonezya'da Komodo adında bir ada var ve burada Komodo ejderlerinin sayısı bir hayli fazla olduğu için Endonezya yönetimi her olasılığa karşı adaya girişleri tamamen yasakladığını açıklamıştır. Bunun yanında Endonezya, Sumatra kaplanı ve Java gergedanı gibi dünyanın en nadide ve nesli tükenmekte olan hayvanlara da ev sahipliği yapıyor. Gezegenimizdeki tüm kuşların %35'inden fazlası yalnızca Endonezya'da yaşamaktadır. Turizm Endonezya'nın ekonomisine büyük katkı sağlamakta ve hatta ülke bugün kendisine harikalar diyarı Endonezya olarak adlandırmıştır. Endonezya'da benzersiz bir maden ocağı bulunuyor. Grasberg madeni dünyanın en büyük altın, gümüş ve bakır rezervlerinden biridir. Bu madende aktif olarak 20.000 kişi çalışıyor ve bakır, altın ve gümüş üretiminde dünya lideri maden ocağıdır. Endonezya'daki Toba Gölü dünyadaki en büyük volkanik göldür ve ayrıca Endonezya'da her yıl düzenli olarak en az bir volkanik patlama gerçekleşir. Dünyadaki en büyük ikinci deprem Endonezya'nın Sumatra adasında gerçekleşti ve 300.000 kişinin vefatına, milyonlarca insanın ise evlerinin yıkılmasına yol açtı. Endonezya'nın en yüksek zirvelerinden biri olan Tambora yanardağı tarihteki en şiddetli patlayan volkandır. 1815 yılında meydana gelen bu volkanik patlamadan dolayı 70.000'den fazla insanın hayatına mal oldu. Endonezya 1976 yılında uzaya Palapa adında bir uydu gönderdi ve bu onu kendi uydu sistemine sahip ilk gelişmekte olan ülke yaptı. Ülke halkının yaş oranı genel olarak çok gençtir. Yani Endonezya'da en az 170 milyon kişi 30 yaşın altındadır. Dünyanın en biyolojik canlı çeşitliliğindeki ülkelerden biri olan Endonezya hem sakinleri hem de ziyaretçiler tarafından takdir edilen çok fazla doğal güzelliğe sahiptir. Gölleri, yanardağları ve bol miktarda kuş ve hayvan türünün yanı sıra bu ülkenin gezilebilecek tarihi yerleri, zengin bir kültürü ve onu ziyaret etmeye değer bir ülke yapan modern şehirleri vardır. Endonezya hükümeti yalnızca 6 dini tanımaktadır. Bunlar İslam, Hinduizm, Budizm, Protestanlık, Katoliklik ve Konfüçyanizm. Her Endonezya vatandaşı inandıklarından bağımsız olarak bu dinlerden birine ait olmalıdır ve farklı dinlerden olan kişiler ülkede yasal olarak evlenemezler. Videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla bilgi videoları için videoyu beğenmeyi ve Burak Çelik 2 kanalına abone olmayı unutmayın. Gelecekteki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.